Herkese merhabalar. Yaz mevsiminin yavaş yavaş gelmiş olduğu şu günlerde ben de bugün sizlere yaz sebzeleriyle çok lezzetli bir kıymalı karışık dolma tarifi hazırladım. Tarifime ilk olarak dolmanın iç harcını hazırlamakla başlıyorum. Şöyle 250 mililitrelik bir bardak ile toplamda bir bardak baldo pirinci ve yarım su bardağı da bulguru kasemin içerisine aldım. Ben bugün dolmanın iç harcını kavurmadan çiğ olarak hazırlayacağım. Bu yüzden şöyle güzelce yıkayarak nişastalı suyunu akıtıyorum ve sonrasında da suda bekleterek biraz bulgur ve pirinçleri kenarda şöyle şişmesi için bekletiyorum. Pirinç ve bulgur kenarda şişerken ben de sebzelerimi hazırlayacağım. Şöyle ortadan ikiye bölmüş olduğum kabaklarım, patlıcanlarım ve burada da dolmalık biberler var. Dolmalık biberlerin şöyle sap kısmından bastırarak bu şekilde kırmadan güzelce açıyorum ve içerisindeki çekirdekleri de çıkartarak dolmalık biberleri bu şekilde temizliyorum. Karışık dolma tarifimde ben kabağın sadece alt kısımlarını kullandım. Üstteki böyle ince kısmını kullanmadım. İlk olarak şöyle altını kesiyorum ki tencerede rahatlıkla durabilsin. Sonrasında da bir soyacak yardımıyla soyacağı şöyle çevire çevire kabağın ortasını güzelce oyarak inceltiyorum. İsterseniz bu kabağın içinden çıkanları mücver yapımında da kullanabilirsiniz. Bu şekilde iyice oyduktan sonra da en son aşamada şöyle soyacak yardımıyla kabukların fazla kısmını da bu şekilde tıraşlayarak alıyorum. Kabakları da hazırladıktan sonra sıra geldi patlıcanlara. Patlıcanları da yine bu şekilde oyarak güzelce temizliyorum. Eğer patlıcanlarınız acıysa tuzlu suda bekleterek acısından arındırabilirsiniz. Dolmalar pişerken güzelce suyunu çekmesi için altına şöyle kürdan yardımıyla ben delikler açıyorum. Bu işlemi yaptığınızda sebzelerin alt kısmındaki bulgurlar da rahatlıkla pişmiş olacaktır. Sonrasında da tüm sebzelerin içerisini şöyle bir tuzlukla tuz dökerek güzelce tuzluyorum. Bu işlemi de mutlaka yapmanızı öneririm. Tuzu döktükten sonra parmağınızla da tuzu her yerine güzelce yayarsanız lezzeti dolmanızın daha güzel olacaktır. Şimdi kenarda şişen bulgur ve pirinci güzelce süzdürerek kasenin içerisine aldım. İlk aşamada içerisine 300 gram kadar dana kıyma ve 50 gram kadar da iç yağ ilave ettim. Şöyle 2 tane orta boy küçük küçük doğranmış soğanları da içerisine ekledikten sonra 3 diş de rendelenmiş sarımsağı ilave ediyorum. Burada da birer yemek kaşığı domates ve biber salçam var. Şöyle yarısını iç harcında, diğer yarısını da dolmanın sosunda kullanacağım. Şöyle yarım çay bardağı kadar sıvı yağınızı ekledikten sonra şimdi damak tadıma göre baharatları ekleyeceğim. Ben pul biber, kimyon, karabiber, tatlı kırmızı toz biber ve tuz kullandım. Tüm bu malzemeyi ekledikten sonra ilk aşamada bu malzemeleri güzelce karıştıracağım ve sonrasında da içerisine bolca nane ve maydanoz ekleyeceğim. Şöyle ince ince doğranmış maydanozla birlikte naneleri de ekliyorum. İsterseniz bu aşamada taze nane yerine kuru nane de kullanabilirsiniz. En son olarak da içerisine yazdan hazırlamış olduğum domates konservesinden de şöyle bir bardak ekliyorum ve bu şekilde iç harcımı da artık hazırlamış oldum. Ben bugün dolmamı anam babam usulü klasik dolma iç harcıyla hazırlıyorum. Sizler böyle Adana Antep usulü olsun isterseniz içerisine dilerseniz nar ekşisi, sumak ya da limon koyarak ekşi halde de hazırlayabilirsiniz. İç harcını bu şekilde hazırladıktan sonra sıra geldi sebzeleri doldurmaya. Sebzeleri doldururken de şöyle bir tatlı kaşığıyla güzelce dolduruyorum. Yalnız üst kısımdan bir parmak eksik olacak şekilde dolduruyorum. İç harcımız çiğ olduğu için fazla miktarda doldurmayın ki pişirme esnasında pirinçler büyüyünce sebzeleri patlatmasın. Ağız kısmında boşluk kalacak şekilde tüm sebzeleri de doldurduktan sonra en son şöyle kesilmiş domatesle dolmaların üzerine kapak yapıyorum.
Kesilmiş domatesle de güzelce kapattıktan sonra sebzelerimi şöyle geniş yayvan bir tencerenin içerisinde pişireceğim. Dolma yaparken mutlaka bu şekilde yayvan bir tencere kullanmanızı öneririm. Bu şekilde her yeri eşit bir şekilde pişmiş olacaktır. Şimdi sıra geldi dolmamızın sosunu hazırlamaya. Şöyle kenarda ayırmış olduğum biber ve domates salçasını güzelce sos kabının içerisine aldım. Yine bir miktar sıvı yağ da ekledikten sonra içerisine biraz tuz, karabiber ve kırmızı pul biber ekledim. Yine sosun içerisine ben sarımsak da koyuyorum. Çok güzel yakışıyor. Mutlaka kullanmanızı tavsiye ederim. 2 diş sarımsağı da ezerek içerisine ekledikten sonra güzelce salçayı açmak için ilk aşamada sıcak suyu biraz koyarak çırpma teliyle iyice çırpıyorum. Dolmanın sosunu hazırlarken bu şekilde sıcak suyla salçaları çırparsanız salçalar sos içerisinde pütür pütür kalmamış olacaktır. Bu arada ekşi sevenler yine sosun içerisine nar ekşisi ya da limon da sıkabilirler. Şöyle ilk aşamada hazırladığım sosu tüm sebzelerin üstüne doğru dökerek biraz böyle içerisine de geçmesini sağladım. Sonrasında da kenarından dökerek tenceremi ocağımın üzerine aldım. Dolmaları ilk olarak ocağın büyük gözünde ve altını açarak kaynayana kadar yüksek ateşte pişirdim. Şöyle 15 dakika yüksek ateşte kaynattıktan sonra da kapağı kapalı olarak ve ocağın altını da kısık ayara getirerek toplamda 40 dakikada dolmaları pişirdim. Yalnız pişirme süresi her ocağa göre değişiklik gösterebilir. Sizler lütfen kontrollü olarak pişirin. Şöyle bir çatal batırarak da pişip pişmediğini kontrol ediyorum. Sebzelerden çatal rahatlıkla böyle batıyorsa artık dolmalarınız pişmiş demektir. Dilerseniz dolmalar piştikten sonra fırın kabına dizerek üzerini fırında da kızartarak o şekilde hazırlayabilirsiniz. Öyle de ayrı bir güzel olacaktır. Pişen dolmaları şöyle servis tabağına alarak da size yakından göstermek istiyorum. Tam kıvamında, tam ölçülü, çok da lezzetli bir dolma tarifi oluyor. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun diyorum. Tüm tariflerimde olduğu gibi bu tarifimde de ilk kez mutfağa giren kişileri de düşünerek tüm detaylarıyla ve tüm püf noktalarıyla bir karışık dolma tarifini sizlerle paylaşmak istedim. Umarım bu tarifimi sizler de beğenmişsinizdir. Tarifimi faydalı bulduysanız eğer beğenmeyi ve görmesini istediğiniz sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın lütfen. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.